Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu orkidemizin çiçekleri hala devam ediyor. Şu yeni açtı bakın. Uzun zamandan beri çiçek açmıyordu bu orkidem. Harika çiçekleri var. Evet, şöyle orkidelerimi göstermek istiyorum. Yazın orkide bakımında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi önemli kurallar var? Bunlarla alakalı bir video çekmek istedim. Orkidelerimizin şöyle çiçeklerini ve yerlerini göstermek istiyorum öncelikle. Evet, şuradaki beyaz orkidem de aynı şekilde devam ediyor. Bakın bunun çiçekleri bayağı uzun zamandan beri devam etti. Şu çiçeğim de yeniden çiçek açtı bakın. Sarı orkidem de çiçeklerine devam ediyor. Evet, şu da aynı şekilde. Evet. Şöyle orkidelerimizi genel itibariyle gösterdikten sonra konumuza gelelim. Evet, yazın orkide bakımında dikkat edeceğimiz en önemli iki şey var. Bunlardan bir tanesi sulama meselesi. Sulama meselesinde de en önemli şey, yaz da olsa çok sıcak da olsa orkidenin suya ihtiyacı olup olmadığını tespit etmemiz gerekiyor. Bunu da orkidenin saksı içerisindeki köklere bakıyoruz. Saksı içerisindeki kökler yeşil ise orkidenin suya ihtiyacı yok demektir. Ne kadar sıcak olursa olsun eğer kökler yeşilse suya ihtiyacı yoktur. Ve dış saksı kullanıyorsak havalar nasıl olsa sıcak deyip dış saksıda su bırakıp bu suyla ihtiyacını görsün diye düşünmeyiniz. Eğer fazla su kalıyorsa kökleri çürütürsünüz. Bu nedenden dolayı sulama yaptıktan sonra dış saksıda su bırakmayınız. Yine sıcak havalarda orkidemizin nemini arttırmak için yapraklara su püskürtmeyiniz. Püskürtecekseniz şu alt kısmındaki toprağa su püskürtünüz. Sulamayla alakalı bu meseleler çok çok kıymetli, önemli ve köklerinizi incelemek. Bakın şu orkidemin köklerini inceliyorum. Biraz da grileşmeye dönmüş. Birkaç gün sonra artık bu orkidemin susadığını fark ediyorum ben. Bakın şu anda griye doğru devam ediyor. Sulama meselesinde buna çok dikkat edeceğiz. Saksı içerisindeki köklerin gri ya da yeşil olması. Diğer bir önemli şey, yaz aylarında özellikle orkidelerimizin yapraklarının yanmasını istemiyorsanız, yaprakların zarar görmesini istemiyorsanız direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandırınız. Aydınlık bir yer ama direkt güneş ışığı almayan bir yer olması gerekiyor. Burası direkt güneş ışığı almıyor, aydınlık bir yer. Yine orkideler bakın bazen çiçek gelişimi, bazen kök gelişimi, bazen de yaprak gelişimi yapar. Çiçek açmıyor diye endişelenmeyiniz. Eğer orkideniz yaprak büyütüyorsa, köklerinde gelişme varsa sağlıklı demektir. Evet, şuradaki keyikimiz de devam ediyor bakın. Sabırla bu keykinin büyümesini bekliyoruz. Belli bir boya geldikten sonra tekrar dikimini yapacağız. Şuradaki orkidemi göstermek istiyorum. Şu yan tarafta buradaki sarı dalı gösteriyorum. Orkidelerimizde ne kadar doğru budama yaparsak yapalım yaşlandığından dolayı sararmalar oluşabiliyor. Bu sararan dalları dibinden kesip almak gerekiyor. Şu orkidem de çiçek açtı. Bir uyarıda şunu yapmak istiyorum. Özellikle yeni çiçek açan tomurcuklu orkideler eğer bir yerde çiçek açmış ise bu yeri kesinlikle artık değiştirmeyiniz. Değiştirirseniz orkide strese girer ve strese girdikten sonra çiçekler tam açmadan çiçeklerini döker. Bakın şöyle kökleri gayet yeşil bir şekilde sağlıklı görünüyor. Bu orkidemizi kesinlikle sulamayacağız. Evet, orkide bakımında bunlara çok dikkat edeceğiz. Şurada yeni bir dal çıktı. Bakın çiçek dalı çıktı. Şöyle büyümesine devam ediyor. Evet, bu gelişimleri de ara ara takip edeceğiz. Köklerine bakıyorum. Bakın kökleri biraz daha grileşmeye gitmiş. Bu orkidemizi 2-3 gün sonra sulamamız gerekiyor. Şuradaki orkidemizin budamasını yapmıştık. Yeni çiçek dalları çıkıyor. Bakın şurasından. Şöyle şuradan yeni çiçek dalları çıkıyor. Bu orkidemizi de köklerini şöyle kontrol edersek. Bakın gösteriyorum. Şu anda bu da griye doğru dönmüş. Ama tam gri olmamış. Bu nedenden dolayı acele etmememiz gerekiyor. Orkide susuzluktan hemen ölmez ama fazla sudan ölebilir. Şuradaki orkide biliyorsunuz ortasından çiçek dalı atan orkide ikinci defa bir çiçek dalı attı ortasından. Artık yaprak çıkartmıyor bu orkide. Böyle orkideler artık ortasından çiçek dal atmışsa yaprak çıkartmaz. Çiçek dalları daha önceden de benim olmuştu. 2 kere ortasından çiçek dalı çıkarttıktan sonra keyik çıkarttı. Orkide bakımıyla alakalı, yaz bakımıyla alakalı uyarılarımızı yaptık. Orkideler yaz aylarında çok susar.
Bu nedenden dolayı yaz aylarında çok sulamamız lazım. Hatta saksı içerisinde su bırakmamız lazım. Bunlar yanlış bilgilerdir. Orkidenin suya ihtiyacı olup olmadığını köklerine bakaraktan anlayacağız. Yeşilse sulamayacağız. Grileşmişse sulayacağız. Saksı içerisinde su bırakmayacağız. Direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir yere konumlandıracağız. Tomurcukluysa, çiçek açmaya doğru gidiyorsa artık bu yeri değiştirmeyeceğiz. Yaz ayıyla alakalı bu bilgileri vermek istedim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.